yanımda çok kıymetli bir misafirim var. Arkas'la olan yolculuğu yıllar önce başlamış bir sporcu ama Amerika'ya gidip bambaşka bir dünya, bambaşka yolculuklara çıkıyor ve günün sonunda yine yolu Arkas'la kesişiyor, Arkas Line'la kesişiyor ve Enes Yılmazer Arkas'la çok güzel bir belgesel çekti. Bu bence memleket için de çok önemli Enes. Öncelikle hoş geldin hem İzmir'e hem Bornova'ya. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Senin aslında tüm bu dünya çapında olan başarını, yayıncılık başarını ben sporcu geçmişine bağlıyorum. Sen nelere bağlıyorsun ve Arkas'la olan yolculuğun aslında nasıl başladı? Bütün sır bence burada saklı. Yok, çok güzel bir şekilde açıkladınız açıkçası. Benim Arkas'la olan yolculuğum 2005 yılında başladı. Ben o zaman 15 yaşında Çeşme Alaçatı'da yaşayan genç birisiydim ve 13 yaşında sörf sporuyla tanıştım. O 2 yıllık süreçte, yani 13 yaşından 15 yaşına kadar sörf sporuna ciddi anlamda bir emek ve bir heves verdim. Tabii onunla beraber gelen başarıyla da belli bir noktada aslında kaldım. Orada da hem iyi bir spor kulübüne hem de iyi bir desteğe ihtiyacım vardı. Ve yani o zamandan beri haklarını ödeyemem. Arkas Spor Kulübü, Arkas ailesi bana o günden bu yana inanılmaz bir destek oldu. O çıktığım yolculukta 3 defa dünya şampiyonluğu ve yaklaşık olarak ondan sonra 10 yıllık bir sörf kariyeri geçirdim. Sizin de dediğiniz gibi profesyonel sporcu olmak ya da bir sporda o seviyede çalışmak, yarışmak insana çok disiplin, düzen ve emeğe karşı bir saygı üretiyor. Evet. Ve o yolculuğum yaklaşık olarak 2000 yıllar iyice karışıyor. 2017 yılında bitti. Ve ondan sonra da Amerika'da devam eden bir sürecim vardı. Bunun son 6 yılı Los Angeles'ta. Ve Los Angeles'ta da böyle video çekerek bir content creator olarak bir kariyer edindim. Long story short, o 6 yılın ilerlemesi de beni bu noktaya getirdi. Dünyada, daha doğrusu Los Angeles'ta ufak evlerin, lüks mülklerin çekimleriyle başlayan kanal gitgide büyüdü. Önce Los Angeles'ın dışına, Amerika geneline, sonra yurt dışına, sonra o luxury assetlerdeki scope'u da genişlettik. Yatlar, jetler, experience'lar, tecrübeler derken bunun son noktası Arkas Line'ın konteyner gemisi oldu. Evet. Muradın neydi? O murada eriştin mi? Bir de tabii seni en çok şaşırtan detayları da merak ediyorum. Güzel bir soru. Şimdi muradım neydi derseniz, aslında muradım belki bu kadar büyük bir şey değildi. Espriyle söylüyorum Amerika'daki arkadaşlarıma. Gemiyi gezmek için gittik, belgesel yaptık diye. Çünkü derinlik benim tahmin ettiğimden de fazlaydı. Ve açıkçası oraya gidişimdeki simple altında bulunan belki vizyon, belki ümit de dünya çok enteresan bir yer. Bu aslında birazcık lüks sektörüne de bağlı diyebilirim. Pazarlama çok tehlikeli bir şey, video çok tehlikeli bir şey ve dünyada şöyle bir perception var. İşte lüks ürünler şöyle anlatılmalı, böyle mülkler şöyle korunmalı ve öyle bir şekilde dünyayla paylaşılmalı ki herkes kendine access'i hissedememeli. Bir exclusivity yaratılmalı. Niyeyse beni bu çok rahatsız etti çocukluğumdan beri ve ben de bu kanalı başlattığımda dedim ki öyle bir kanal yapmak istiyorum ki ya da öyle bir insanlara access vermek istiyorum ki hem o asset'in ya da o tanıtılan şeyin saygınlığı ve öğrenimi çok iyi bir şekilde anlaşılabilsin ama aynı zamanda bunu izleyen Hindistan'daki 10 yaşındaki çocuk da Amerika'daki 50 yaşındaki insan da kendine çok samimi bir şekilde, rahat bir şekilde bunu izliyor bulabilsin ya da onlar da kendi içinden alabileceği değeri alabilsinler. Bu konseptle yola çıktığımda dolayı aslında böyle farklı bir kanalım oldu. Şu anlamda bir yandan tanıtılan şey 50 milyon dolarlık bir ev ama anlatılış üslubu ya da videonun rahatlığı ve samimiyeti sanki bir arkadaşınız size bir ev gösteriyormuş gibi. Evet. Ve bu vizyonla yola çıkarak da bu gemiye baktığınızda, Arkas'ın yaptıklarına baktığınızda bu gemilerde çalışan insanlar, böyle şirketler hani they move the world. Hakikaten dünyayı döndüren, dünyayı harekete geçiren şirketler böyle şirketler. Ve bu gemilerde çalışan insanlar, bu gemilerde olanlar hiç anlatılan hikayeler değil. Hiç gösterişli veya birinin de oturup bakın burada da böyle bir şey oluyor dediği bir sektör de değil. Bir yandan da bu insanlara belki de yaptıklarına bir saygı veya ben de onların hikayesini niye anlatmayayım diye yola çıkarak aslında kafamda oluşan bir fikirdi. Bu benim başlangıç noktamdı. Tabii Arkas'la olan ilişkim, Arkas'ın bana olan güveni bu fikrin belki de gerçekleşmesinde çok çok daha reasonable bir ortam yarattı. Sağ olsun Arkas ekibi daha ben fikri paylaştığımda bile hemen çok açık bir şekilde baktılar ve
bana sağladıkları access, bana sağladıkları olanak sadece fikir olarak da değil. Yani gemide benim girmemin izin verilmediği yer bile kalmadı diyebilirim. Zaten videonun neredeyse 2 saat olması sebebi de o. Çünkü gemiyi allak bullak ettim. Her yerini gezdim, herkesle konuştum, her şeyini anladım. Kaptanla iyi geçinebildin mi? Yani papaz olmadınız değil mi sonunda? Yok O kaptan. kadar karıştırırken gemiyi. Yani şimdi hani gemi kültürünü bilen insanlar, yat kültürünü bilen insanlar bunu çok iyi bilir. Geminin kaptanı, geminin CEO'su, şirketin CEO'su gibidir. Evet. Orada çok önemli ve çok saygı duyulan bir hiyerarşi, bir Evet. disiplin var. Dolayısıyla bunu bilerek girdiğim için ve bunu iyi anladığım için onu çok iyi bir şekilde navige ettim diyebilirim. Evet. Aynı zamanda da zaten gerek arkasının yönetiminden almış olduğumuz destek ve siz gidin böyle bir çekim yapın ve hatta yani haklarını ödeyemem, bana bir direction bile vermediler. Yani dediler ki sen git çek, ne yapmak istiyorsan yap, biz okeyiz bununla. Ve benim bu gemi kültüründen anlıyor olmam, yıllarca denizde geçirmiş olduğum zaman Tabii. işimi açıkçası kolaylaştırdı. Zaten gemideki ekip de çok iyi bir ekipti. İyi olduklarıyla beraber bizdeki saygıyı, sevgiyi ve merakı görünce onlar da çok motive oldu. Zaten eminim bir yapımcı olarak videoda izlediğinizde, röportajları gördüğünüzde o ekipteki cevapları verirken sorulara verilen cevaplardaki bile samimiyeti göreceksinizdir. Hiç şüphem yok. Çok iyi bir ortam oldu. Ve o samimiyetle video çok güzel yansıdı. Ve yani hatta biz gemiden artık inerken 11 günün sonunda bana şey bile diyorlardı yani. Ekibi yolla sen kal. Bize devam et. Bu gemi nereye gidiyorsa sen de gel diye. Herkes bana soruyor. 11 günü nasıl geçirdin? Çok mu zordu bilmem Evet, neydi. Evet. Hani insanlara birazcık benim cevabım garip geliyor ama bıraksanız ben bir 10 gün daha o gemide giderdim. Gerçekten mi? Ben hiç rahatsız olmadım. Çok keyif aldım. Ve gerçekten yaptıkları iş kolay bir iş değil. Çok sabırlı, çok emektar, çok da böyle duygusal olarak disiplinli insanlar. O açıdan benim gibi bir hayat yaşamış birisine 11 gün çok refreshing geldi. Çok sanki yani böyle hayatımda hiç yaşamadığım tamamıyla yeni bir tecrübeyi 11 gün hızlı bir şekilde yaşamış oldum. Bırakın zor olmasını, yani zor olmasının sebebi çekim yapıyor olmamdı. Tabii. Çekim yapmıyor olsam ben orada aylar Çok bile keyifli geçirirdim. olabilirdi, doğru. Gemideki yemekler, benim kuzenlerim denizcilik okudu. Onlar hep şunu söylerlerdi. Gemide yemeğin iyi olması gerekir. Çünkü hani başka hiçbir keyif aldığınız şey yok. Şimdi internet gelişti, yani her yerden ulaşılabiliyor pek çok şeye. Ama yine de yemekler çok önemli. Gemide nasıldı gemi yemekleri? Gemide yemekler inanılmazdı ve söylediğiniz %100 doğru. Çünkü gün sonunda inanılmaz koordine edilmiş rutin bir hayat var. Evet. Sabah uyanılış zamanı belli, öğle yemeği belli, akşam yemeği belli, dinlenme saatleri belli. Ve gerçekten o yıllarca yapılmış, yıllarca gelişmiş olan bir sektör olduğu için her şey çok iyi optimize edilmiş durumda. Yani bir geminin, yani şöyle söyleyebilirim, bu kadar büyük bir structure'ın, bu kadar koşulları belli olmayan bir ortamla yolculuk yaparken her şeyin bu kadar düzenli olması inanılacak gibi değil. Belki benim hayatımda gördüğüm en koordine olmuş sektörlerden birisi diyebilirim. Evet. Yani inanılmaz bir düzen var. O düzenin içerisinde bu düzenin kurulmasının çok büyük sebeplerinden birisi de zaten anlayabiliyorsunuz insana olan saygı, değer ve onların güvenliği. Evet. Ama ister istemez bu kadar strict bir yapı içerisinde insan excitement'ı, o hayatın pürüzleri çok fazla egale edildiği için yemek gibi bir şey çok büyük bir önem kazanıyor. Çok. Yani o sizin gün sonunda gerek öğle yemeği gerek akşam yemeği olsun sürekli baktığınız, sürekli heyecanla beklediğiniz bir aktivite oluyor. Yemekler inanılmaz güzeldi. Zaten bizi kırmadıkları gibi bize bir gece döner bile yaptılar. Wow. Yani daha zaten bu ekip ne yapsın diye. O açıdan yemekler çok güzeldi. Bir de zaten Amerika'da yaşayan bir Türk olarak Türk yemeklerine karşı sürekli bir özlem, sürekli bir heyecan duyuyoruz. O da bizim için tatlı bir aslında böyle bir tecrübe oldu diyebilirim. Yani her gün Türk yemeği yapıp bir Türk gemisinde böyle büyük bir global proje çekmek çok farklı bir psikolojiydi aslında. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Belgesel için de eline sağlık. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.